Ben Yavuz Bolat. Burası Çayağızı Yat Limanı. Demre'den yola çıkalı yaklaşık 1 saat oluyor. Demre çıkışında böyle sert bir rampa var burası. İlerideki tepelere doğru devam ediyor. Kaş yolu çok sıkıntılı ve dik bir yol. Hatta ben bu yüzden Kekova'ya buradaki tekne limanından tekneyle geçmeyi bile düşündüm. Ama Olimpos'tan Zafer çok güzel bir rota önerdi. Birazdan tırmanıştan sola doğru döneceğim. Soldaki tepelerden Kaleköy, Kekova mevkiine doğru ulaşmaya çalışacağım. Manzara muhteşem. Burada hem biraz dinlenip hem de kısa bir bilgi vermek istedim. Bakalım bugün neler olacak. Sürprizli bir rota. İlk kez gidiyorum bu yolu. Hemen çıkamadım. Gölgede çöktüm kaldım. Tura çıkan tekneleri izliyorum. Bakın sıra sıra 2, 4, 6, 7 tur. Şu an Kekova'ya doğru devam ediyor. Bu arada şöyle bir düzenek yaptım. Dün yıkadığım kıyafetler kurumamıştı. Bisiklet kıyafetlerini buraya astım. Normalde bu kıyafetlerle dün gece uyumuştum. Kirliler diye. Bugün de turda bunları kullanayım dedim. Kirden tasarruf. Bir an önce toparlanıp çıkmam lazım çünkü rehavete kapıldım buradan. Çayağızı plajı ve yat limanı aşağıda kaldı. Çay burası gördüğünüz bu şekilde dağların arasından geliyor ve Çayağızı plajına akıyor. Demre karşıdaki tepenin arkasında. Ben Çayağızı plajının üstündeki yoldan buraya kadar geldim. Burada Kekova yol ayrımı var. Diğer yol Kaş'a giden ana yol. Bu yolun zorluk derecesi çok yüksek fakat motosikletler için çok keyifli. Bana geçerken hepsi harikasın işareti yapıyordu, alkışlıyorlardı. Bisiklet için çok zor. Bu yoldan Kekova'ya doğru devam. Yol üstünde böyle bir gözlemeci gördüm. Koştur koştur gitmekten vazgeçip biraz dinlenmeye karar verdim. Buraların otlu gözlemeleri meşhur. Otlu bir gözleme yiyeceğim. Biraz dinleneceğim. Saat tam 12. Kaleköy, Kekova istikametine ondan sonra yola devam edeceğim. Etmedim ama. Gözlemeci Zeynep teyze yazmışlar tabelaya ama teyze değil, abla yani. Çok genç. Otlu peynirli gözleme geldi. Bakalım en sevdiğimiz tadı nasıl? Süper, buranın otları zaten. Yanında da bir dünya domates, salatalık falan geldi. Ben bunları... Üzüm de gelecek. Üzüm de geliyor. Çok iyi geldi, iyi ki durmuşum. Simeyana Kalesi'nden herkese merhaba. Buraları hep keselim. Burası Kekova Simeyana Kalesi. Buraya sadece denizden ulaşım var. Kekova, Üçağız, Akvaryum Koyu ve Sıcak İskelesi'ni barındıran bu bölgenin genel adı. Buraya sadece denizden ulaşım var. Karadan ulaşım yok. 1. derece sit alanı. Burada karşıda görüyorsunuz denizin içinde küçük adacıklar, kaya parçacıkları, muhteşem bir doğa manzarası var. Simeyana Kalesi bu bölgedeki antik Likya kentinin kalesi. M.Ö. 3. yüzyılda yapıldığı düşünülüyor. Buranın adının geçtiği kaynaklarsa milattan sonra 1. yıl. Muhteşem bir kale. Bu kaleye ulaşmak gerçekten çok zor, yürüyerek bile.
Burada gün batımı da muhteşem olacaktır. Her tarafta tekne var, görüyorsunuz. Buranın tekne turları meşhur. Yayını yukarıdan yapmayı düşünüyordum fakat hem bayrak hem de insan sesi çok fazla. Simene Kalesi bu şekilde. Tekne turu için gelenler bir dakika boş bırakınca hemen zirveye çıktım. Zirve mükemmel. Burada çevredeki bütün adalar görünüyor. Sembolik bir top konmuş buraya. Belki de gerçektir. Sağlam gibi duruyor. Bayağı demir. Bacağım acıttı. Az önce bulunduğum yerde şurası. Kekova Merkez ve Simene Kalesi bölgesi. Buraya araçla giriş yok. Araçla giriş Kekova Merkez'e, teknelerin kalktığı yere. Buraya tekneyle gelebiliyorsunuz sadece. Zirveye çıkalım. Evet, zirveden manzara böyle. Nasıl? Evet, kapak fotoğrafı olabilir bunlar, raso. Burası 1. derece sit alanı olduğu için yapılar çok iyi korunmuş. Burada eski bir ev var. Aşağıya doğru da manzara var. Fırsat bulursam ben de çekeceğim. Evet, buradaki yapılar da bu şekilde. Muhteşem bir yer burası. Şu güzelliğe bakar mısın? Zaten taş bina dışında bir şey dayanmaz buraya. İşte sel, ne seli ya? Yel kayadan toz alır. Taş binalar duruyor öyle. Bu da süper. Hadi gidelim. Kaleyi gezdim, marineyi gezdim. Biraz da Kekova sokaklarını gezmek istiyorum. Burada bir değişik bir mekan var. Şu anda Kaş'tan, çevre ilçelerden gelen servisler tekne turu için gelen misafirleri alıp geri götürüyorlar. O yüzden trafiğin yoğun saati bu saatler. Buradaki taş işçiliği de gerçekten tam ada işçiliği. Muhteşem. Ve çok eski oldukları her halinden belli yapılar. Daracık sokaklar var.
Tura çıkan teknelerimiz de bunlar. Bir sürü tekne. Biz de şöyle ufak bir tane alsak süper olur. GoPro'nun bataryası bitti. En sevdiğim. Kekova'da tekne turu dışında başka bir şey yok. Sahil yok gidilebilecek. Veya benim öğrenebildiğim kadarıyla şu an yok. Tekneler burada. Tekne turu yapar mıyım yapmaz mıyım bilmiyorum. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Bakın. İşte sayın seyirciler, bu şartlarda yayın yapıyoruz. Kabuk tutmuş yaralarım yeniden kanadı. Yine de yayını bırakmadık, çekimi bırakmadık. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.